arkadaşlar, Müjgan'ın Renkleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle görmüş olduğunuz bu çok sevimli dinozoru örmek için buluştuk. Dikenleriyle, benekleriyle, tırnaklarıyla, burnuyla, gözleriyle çok sevimli bu güzel dinozoru sizler de benimle örmek isterseniz hadi hep beraber başlayalım. Arkadaşlar, malzemelerimizi tanıtalım hemen size. Bu dinozorumuzu örmek için Alize Cotton Gold, gördüğünüz gibi yeşil bir renk. Burada 100 gram oldu, 330 metre olduğunu da görebiliyorsunuz. Şöyle hemen renk numarasını da size tam olarak göstereyim. Diğer burnunu yapmak için de Lanosa Alara Cotton, bu da. Evet, bunun numarası da burada. Krem rengi bir ip kullanacağız. Elimde kalan aynı bu markadan, Lanosa'dan bir sarı vardı. Bunu da yine çok az bir yerde kullanacağım. Malzeme olarak bunlar. Bu Alize'den ben 2 tane aldım. 2 tane yeter diye düşünüyorum. Sonunda da zaten kalan parçasını, kalan ipini size göstereceğim. İplerimiz bunlar. Dinozorumuz için 2 tane gözümüz var. Hemen santimlerini söyleyeceğim size. Evet, 17 santimlik bir göz. Bu şekilde. Arkaları da var, tabii ki vidalarımız da var. Bu gözleri kullanacağız. Ve boynundan gövdesine takacağım, hareket etmesini sağlayacak, boynunun kafasının hareket etmesini sağlayacak bir elektrik teli bu. Elektrikçiden aldım ben bunu. Elektrik eşyası satan, malzemeleri satan bir mağazadan aldım. Şöyle hemen size boyunu ölçeceğim. Şöyle ölçeyim. ...29 santim uzunluğu, bir tarafının uzunluğu. Şu kıvrım yeri de 2 santim, 31 santim. 31 santimde burası, yani 62 santimetre uzunluğunda bir kalın tel. Bu çok kalın, bayağı eğilmesi zor ama elle de istediğiniz zaman eğebiliyorsunuz. Hatta ben elimle makasla kestikten sonra burayı da elimle şöyle kıvırarak koparttırdım. Sonra bunun uçlarını pense yardımıyla bu şekilde kıvırdım. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şunu sonradan vücuduna, gövdesine takacağımız yer burası. Burası kafasına gelecek olan kısmı. 62 santimlik sert bir elektrik teli lazım bizim için. Yine şu şekilde 4 numara 2,5 milim tığ kullanıyorum. Bu benim elime çok iyi gidiyor. Yani siz daha ince bir tığla da, daha kalın bir tığla da yapabilirsiniz. Eliniz neye alıştı? Ben bunu alıştığım için ince ip de olsa, kalın ip de olsa onları. Bir de işte iğnemiz var dikmek için. Kesmek için yine makasa ihtiyacımız var. Ve içini doldurmak için de bu şekilde elyafımız var. Bundan da bence yarım kilo alırsanız, bu boncuk elyaftan yarım kilodan artar biraz, ama daha sonra başka işler de yapabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, daha sonra malzeme lazım olsa arada söyleyeceğim, ama temel ihtiyaçlarımız bunlar. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, yeşil ipimizi aldık. Kafasından başlayacağım ben. Dinozorumuzun kafa yapımıyla başlayacağım. Amigurumi tekniğiyle başlamamıza hemen geçelim. Parmağıma, işaret parmağıma doladım. Sonra orta parmağımı 2 defa doluyorum. Bu şekilde parmağımla sıkıştırıyorum. 2 ipimin arasından da geçip arkadaki ipi dolayıp içinden çekiyorum ve burada sabitliyorum. Parmağımdan çıkarttım. Buraya 6 tane sık iğne dolduruyorum. 2 3 4 5 ve 6. Buradaki kalan ipimi tutup çekiyorum. Hangisinin boyu kısaldı? Bu. Bunu da tutup alt kısmından, şöyle alttan çekerek burayı iyice sıkıştırıyorum.
Sonra bu ipi çekip burayı sıkıştırdım. Bakın bu kadar sıkıştı. Hemen ilk zincirimin şöyle görünüyor zaten, bakın. İlk zincirimin tepesinden batıyorum. Ve burayı ilmek kaydırmayla şöyle geçirdim. Şimdi bu battığıma değil, onun yanındakine batarak her bir sık iğnemi 2 tane sık iğne doldurarak 6 sık iğnemi 12'ye çıkartacağım. İlkine battım, 2 yaptım. İkinciye battım, yine 2 sık iğne yaptım, 4 oldu. Üçüncü sık iğneme batıyorum. 2 tane battım sık iğne, 6 oldu. Yine çift batıyorum, 8 oldu. Bir diğerine geçtim, 9, 10 oldu. Bir diğerine geçiyorum, 6. ve son sık iğneme, 11 ve 12. Halkamızı, ikinci sıramızı tamamladık ve 12 sık iğne elde ettik. Şimdi hemen önünden başlayacağım ve buradaki arkada altta kalan ipimi de başlangıç yeri olarak belirlemekte kullanıyorum. Tak, buraya koydum arasına. Hemen öndeki sık iğnenin içine batarak 3. sırama geçtim. 3. sıramda bir sık iğne, bir diğer deli çift sık iğne. Hemen onun öndekine bir sık iğne, bir sonraki sık iğnemizin içine 2 sık iğne. Yani bir tek, 2 çift sık iğne ile devam edeceğiz. Tek ve çift. Tek sık iğne, bir sonrakinin içine çift sık iğne. Tek, çift. Tek. Bakın ipliğim burada kaldı. Bir tane kaldı. Tekimi yaptım. Burada da çift sık iğnemi yapacağım ve sıramı bitireceğim. 3. sıramı da bu şekilde bitirdim. İpliğimi çekiyorum ve nasıl teyit edebiliriz doğru yaptığımızı? Son bitişimiz çift olacak. Her yaptığımızda çiftimiz, artırmalarda, kesmelerde de kestiğimiz işlem buraya geldiğinde, ipimizin hemen arkasına geldiğinde bileceğiz ki doğru yaptık. Çekiyorum ipimi arkadan, tekrar başlangıç noktama koydum. Bu sefer 4. sırama gideceğim ve 2 tane tek yapıyorum. Bir tanesini çift batıyorum. 2 tane tek yaptım, bir tane çift. Hemen bir daha yapalım. İlk sık iğneye tek, ikinci sık iğneye tek, üçüncü sık iğneye çift batıyorum. Sıra sonuna kadar gidip geleceğim. Evet, sıra sonuma geldim ben. Yine çift battım ve 1 2 3 4. sıramızın sonunda bizim 24 adet sık iğnemiz oldu. Şuradaki sık iğne sayımız 24 oldu. 2 tek, bir çift yaparak 5. sıramıza geldiğimizde 3 çift, 1 tek, pardon 3 tek, 1 çift olarak yapacağız. Bakın 1 tek, 2 tek, 3 tek ve yine çiftler anlaşılıyor. Çiftin üstüne geldiğimizde yine çift yapıyoruz. Bu şekilde. Yine 1 tek, 2 tek, 3 tek ve dördüncümüze çift batacağım. Aynı deliğe, bakın batmıştım. Aynı deliğe bir daha batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna geldiğimde 5. sıramın sonunda da 30 tane sık iğne elde etmiş olacağım. Ben bu işlemi 10 sık iğne bir artırmayla toplamda 72 sık iğne yapana kadar devam edeceğim. Ve o sıraya geldiğinde de döneceğim. Evet, 10 tek, bir çift yaparak şu şekilde yakınlaştıracağım. 1 tek, 2 tek, 3 tek, 4 tek, 5 tek, 6, 7, 8, 9, pardon şurası 1 ile başlayacak. Evet, çiftimiz burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tek şöyle
Bakın şurası çift. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane tekimden sonra çiftle bitirdim. Burası tam 12 sıra oldu arkadaşlar. 12 sıramda bu şekilde 72 adet sık iğneye ulaştım. Ben şimdi 72 sık iğneyi hiç değiştirmeden buralarda artırma yerlerini görüyorsunuz. Artırmalar yapmadan, hiçbir artırma yapmadan 72 sık iğne ile 30 sıra öreceğim. 31. sıraya geldiğimde döneceğim arkadaşlar. 30 sıra hiçbir şey yapmadan, artırma eksik yapmadan, 30 sıra diyorum, pardon. Evet 30 sıra yapıp geleceğim. Arkadaşlar 30. sıramı da tamamladım. Biliyorsunuz 12. sıraya kadar artış yapmıştık. 10 sık iğne bir artırmayla 72 ilmek yapmıştık toplamda. Sonra 18 sırada 72 ilmeğimizi 72 sık iğne ile devam ettik ve burası şimdi 30. sıramız oldu. Burada artık eksiltmelere geçeceğiz. Hemen başlayalım. 10 sık iğne bir eksiltme yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 sık iğnemi yaptım. Şimdi eksiltme yapıyorum. Öndeki sık iğnenin üst tarafındaki gördüğünüz gibi üçgen kanat burada başı var. Onun tek kanadını alıyorum ilmeğin. Bir sonrakinin de tek kanadını alıyorum. Şu şekilde yakınlaştırıyorum. Çekiyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Yine 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ondan sonra hemen önündeki sık iğnenin bir kanadını, ondan sonraki sık iğnenin bir kanadını alıyorum. Şu şekilde çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Yine 10'a kadar yapıp sıra sonuna geleceğim. 10 sık iğne bir eksiltme ile şu anda 31. sıramı gittim ve 66 sık iğne kaldı burada arkadaşlar. Şimdi bu daraltmaya başladığım için büzülecek. Büzülmeden evvel gözlerini de takmak istiyorum. Şuradan sayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 şurasıydı. Bakayım bir tane daha kaydıralım. 18 şu geniş yerden büyüttüm. Hemen gözümüzü takalım. Arasına da şöyle 1 2 3 hangi araya girmişti? Şöyle arayı da kaybetmeyeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şurası uygun gibi. Bir daha sonrası 13'e takalım arkadaşlar. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi gözlerimizi taktık. Yukarıdan saydığımızda 18 saydık. 18'in hemen bir altına. Bu aradan da 13 tane sık iğne saydım ve gözlerimizi yerleştirdik. Tam aynı hizada. Evet. Artık vidalarımızı da takabiliriz. Vidalarımızı takıyorum arkadaşlar. Sıkıştırdım iyice. Sabitlemiş olduk. Şimdi eksiltmelerimize devam edeceğiz. Artık bundan sonra hep eksiltme yapacağız. 10 sık iğne bir eksiltme ile 66 sık iğneye gelmiştim. Şimdi 9 sık iğne bir eksiltme. Daha sonra 8,
Daha sonra 7, 6, 5 ve 4 sık iğne bir eksiltme yapıp da 30 sık iğne elde edene kadar eksiltmeye devam edeceğim. Nasıl 10 sık iğne bir eksiltme yaptıysam gösterdiğim gibi bu sefer de 9, 8, 7, 6, 4 sık iğne bir eksiltme ve 30 sık iğne olana kadar devam edeceğim. Ben de oraya geldiğimde döneceğim. Evet, eksiltmelerimizi yaptık. 4 sık iğne, bir eksiltme ve 30 adet, şu çevrede 30 adet sık iğnem oldu. Gördüğünüz gibi hemen burada da ne kadar bakayım, hemen söyleyeceğim size. 37 sıra başlangıçtan bu 30 sık iğneye kadar sıra sayımız 37. 38'den itibaren, yani bu sıradan itibaren hiçbir eksiklik, fazlalık, artırma ve eksiltme yapmadan 73 sıra daha öreceğim ve orası da boynu olacak ve uzayıp gidecek. Kafa kısmımızı bitirmiş olacağız. Ben burada birazcık şimdi boynu yaptığım zaman zor olacak. Hemen burada elyaf dolduracağım. Bu şekilde arkadaşlar. Evet, biraz doldurdum. Çok sıkı sıkı yapmadım ama gördüğünüz gibi görüntümüz bu şekilde oldu. Evet, boyun kısmımızı da örüp dediğim gibi 30 sık iğne ile 73. sıraya kadar öreceğiz. Ondan sonra kapatacağız. Bitmiş halini göstereceğim size. Evet, dinozorumuzun kafasına elyafla doldurdum biraz. Gördüğünüz gibi başlangıçtan başlayıp saydığımızda boğazımızın sonuna kadar gördüğünüz gibi 73 sıra ördük. Eksiltmeleri yaptık. Sonra 30 sık iğne olarak buraya kadar geldik ve 73. sıramızda 74'e geçmeden bıraktık, bu ipi kestim. Şimdi hemen bacaklarına başlayalım. Yine aynı sihirli halka tekniğiyle başlıyoruz. Sabitledim. Evet, yine 6 sık iğne dolduracağım. 3, 4, 5 ve 6. Hangisi geliyorsa onu alttan tutup çekerek bir diğerini sıkıştıracağım. Evet. İyice sıkalım. Gördüğünüz gibi buradaki ilmeğimizin başından batacağım. İpimizi çok sıkıştırınca buraya batmak biraz zorluyor. Evet. Burada ilmek kaydırma yapıyorum. Buna batmıştık. Bir diğerine batıp sık iğnemi aynı yere bir daha batıp 2 tane sık iğne yaptım. Hemen sonrakine tekrar 2 tane, bir sonrakine yine 2 tane sık iğne, bir sonrakine yine 2 sık iğne, bir sonrakine de evet, bu şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet, 12 sık iğneye ulaştık. Şimdi hemen burada 3. sıramıza geçtik. Bir sık iğne, bir çift yapıyorum. Yani bir tane tek sık iğne, bir deliğimize 2 sık iğne batıyorum. Bir tek, bir çift. Burada bir karıştırdım, bir saniye hemen. Evet, burada çift yapacağım. Tek, çift, tek, çift, tek, çift, tek ve
çift. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Evet. 18 sık iğnemiz oldu. Başlangıç ipimizi çektim. Yine araya yerleştiriyorum. Burada 2 tane tek sık iğne, bir tane çift sık iğne. 2 tane, bir tek, ikinci tek, hep teklere batıyorum şöyle yakından. Sonuncuyu şu deliğe 2 tane batıyorum. 1, bakın aynı deliğe yine batacağım. 2. Bu şekilde sıra sonuna gideceğim. Sona geldim. 4. sıramızın sonuna. Şimdi 5. sıramıza geçiyorum. Burada 3 tane tek yapacağım. Birinci tek, ikinci tek, üçüncü tek ve çiftlimin üstüne geldim. Yine burada da çift batıyorum. Yine 1, 2, 3 ve çift. Sıra sonuna kadar gidip geliyorum. 5. sıramızın sonuna geldim. 30 sık iğneye ulaştım. Şimdi 6. sıramıza başlıyorum. Burada da 4 tane tek, 3, 4 ve 5. deliğimize çift batıyoruz. Yine 2, 3 ve 4 tek, 5.'ye çift batıyorum. Sıra sonuna kadar gideceğim. 36 sık iğneye ulaşacağım. Evet, 6. sıramızda da 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sıramızda 36 ilmeğe ulaştık. Şimdi başlangıç ipimi çekiyorum ve burada şu kenarı biraz keskinleştireceğim. Bacağımızın alt kısmında bir yuvarlak hat oluşturmak istiyorum. Şimdi burada dikkatli bakarsanız elimi örgüyü ters çeviriyorum. Şöyle, aslında çevirmeden önden daha rahat görüyorum. Arkadan doluyorum ve şuradan batıyorum. Tersin hemen ilmeğin diğer ucundaki boşluktan, bakın 2 ilmeği kavramış gibi oluyorum. Yukarıdan da şu şekilde görebiliriz. Buradan battım, buradan çıktım. Ama ilk batışım arkadan. Çıktım, ilmeğimi tutuyorum ve sık iğnemi yaptım. Hemen çıktığım yerden tekrar yakından gösteriyorum. Buradan arkadan battım. Önden ilmeğimi çekiyorum, iplimi, sık iğnemi yapıyorum. Battığım, çektiğim yer var, oradan tekrar giriyorum. Arkadan sıkıştıralım biraz. Evet. Son çıktığım yer var, oradan arkadan giriyorum. Şöyle hemen ilmekten zaten anlaşılır neden batacağım. Kolayca geçiyor. Şurayı biraz sıkı tutmam lazım. Çok gevşek oldu. Bakın bu şekilde bir hat oluşturacağım. Böyle sık iğneler yaparak çok yavaş yapıyorum. Bakın en son çektiğim yer önümüzdeki en büyük delikten bakıp batıyorum. Hemen yanındaki delikten çıkıyorum. Tabii bunu büyük yaptığım için buradan battım. Buradan çekiyorum. İpimi, sık iğnemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar yapıp geleceğim. Evet, bu kenarının sonuna geldim. Kenar yapımının hemen şu şekilde yakından görüyorsunuz. En sonuncuyu yapacağım. Yine buradan batacağım. Bakın buradan, şuradan bir alttakini de alıyorum. Nereye aldığımı göstereceğim şöyle. Şu şekilde. Evet. Sonuncuyu da yaptım. Şimdi hemen önündeki büyük delikten batarak yine sık iğnelerimizi artırma ve eksiltme yapmadan devam edip dolduracağız. 36 sık iğne ile 15 sıra, 36 sık iğne ile 15 sıra yapacağım ve geleceğim arkadaşlar. Evet, bacağımızın tekini bitirdik. Gördüğünüz gibi görüntü şu şekilde.
36 tane sık iğne ve burada belirtme işlemi yapmıştık. Burayı keskinleştirmiştik. Sonra 15 sıra burası 36 sık iğne ile 15 sıra ördüm ve sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi burada şöyle geriye dönüyorum. Hemen geriye döndükten sonra hemen dibindeki yere 1 devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Gördüğünüz gibi 9 sık iğne tersten yaptım. Tekrar dönüyorum. Yine dibindeki yere 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tekrar dönüyorum. 3. sıramı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 arkadaşlar. Tekrar dönüyorum. 4. sıramı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tekrar dönüyorum. 1 2 3 4 5. sıramı gidiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Evet, şu anda düz tarafına geldim ve ben bunu diğer tarafımda ben diğer ayağı da örmüştüm. O ayağımın şöyle göstereyim. 10'da 15 sıra şeklinde ördüm. Burası arkaya dönüp burayı da diğer ayakla birleştireceğim. Şimdilik 2 tanesini birleştirme yapacağım. Evet, şöyle ön tarafında değil de arka tarafında bağlama işlemi yapacağım için hemen burayı da bir sıra daha gideceğim. Kusura bakmayın, burayı atlamışım. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Gördüğünüz gibi toplamda 6 sıramız oldu. Arkaya dönüyorum. Artık diğer ayağı bağlayacağım. Aynı 15 sıra ördüm. Bu da 15 sıra. Hemen onun tamamladığım sonucunun başından bakın. Tam o ilmek bitmiş. Ördüğüm ilmek şuradan tabi buna da batmam gerekiyor. Aynı zamanda bakın buraya bundan yine en dibe battım. Bunun da bittikten sonraki ilmeğe hemen bittikten sonraki ilmeğe buradan batıyorum. Ve ipimi çekiyorum. Sık iğneyi yapıyorum. Gördüğünüz gibi bunu aldım. Arkadan da diğer hemen yandakini alıyorum ve birleştiriyorum. Evet. Bu şekilde birleştirmelerimiz gerçekleşiyor. Sekizinciyi yapıyorum ve 9'uncuyu yaptım. Burada işimiz bitti. Bakın nasıl bağlandığını gördünüz. Hemen bu ipliğimizi keselim. Bu şekilde oldu.
Peki bir tane daha örmüştüm ben, onu da hemen şu yandan 4 tane ayak gelecek, ikisi de buraya gelecek. Şöyle yapıyorum. Ben bir diğer ayağı da bu şekilde örmüştüm. Hemen onu da bağlamayı göstereceğim. Üçüncü ayağımızda burada gördüğünüz gibi bu ayağımızın kesip bitirdiğimiz yerinde, şurası bitirdiğimiz yerde, bunun yine hemen ilkinden batıyorum, bağlayacağım ayağımı, bacağımı. Bunun da bittiği yerden ki sık iğneyi alıyorum, çekip sık iğnemi yapıyorum. Bir diğerine hemen onun önündekilere batıyorum, sık iğnemi yapıyorum. Battım, sık iğnemi yaptım, batıyorum. İlmek kaydırma da yapabilirsiniz burada. Sık iğne de, ben sık iğne yaptım. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet. Sekizinciyi bağlıyorum ve dokuzuncuyu da birleştirdim. Bakın 3 ayağımız bu şekilde birleşti. Bir ayağımızda ördüğümüzde 12 tarafından birleştirme yapacağız. Onu örüp geleceğim. En sonuncu ayağımızı da bitirdim. Şimdi bunu hemen burada gördüğünüz gibi diğerinin başladığı yerdeki ilmekten de bir sonrakinden batacağım. Bunu da önce buradan bir batayım. Yine 6 sıra sık iğnemi yaptım. 9 taneden 6 sıra. Evet, burası değil. Buna batmışız. Bir sonrakine batarak sık iğnelerimi gerçekleştireceğim. Evet. Her bir deliğin karşısındaki sık iğnenin tepelerinden batıyoruz. 9 adet. Sonuncuyu da yapalım. Ve burada bakın bir köşemiz kaldı. Şimdi ipimi buradan koparacağım. Arkadaşlar mutlaka iplerimizi hemen alt kısımlardan şöyle gördüğünüz gibi sabitleyin ki oradan dışarıdan çıkması, içine gömüyorum. Şimdi bunu hemen şuradan başlayacağım ve aynı bu kadar, bakın dördüncümün şuradan başlayacağım ve 9 tane yapıp bunun gibi yapıp bağlama işlemine gelince döneceğim. Başlarken de göstermek istedim. Tersinden başlayacağız. Bakın şöyle 4 ayağı koyduk. Evet, bir an kaldı sadece birleştirmemiz gereken. Onu da buradan hemen başlayacağım. Bakın buradan iplikten tutup çekelim bir aradan. Hatta bir tane sabitleyeyim şöyle. Sıkıştırmadan 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Geriye dönüyorum. Aynı deliğe 1 2 3 4 5 6 7
8 ve 9. Yine dönüyorum. 9 yapıp 6 sıra yaptığımda bağlama işlemine gelince döneceğim. Evet, son bacağımızdaki 9'lu 6 sıra ördüğümüz yanı da bitirdim. Bakın bağlama işlemine geçiyorum. Şu şekilde şöyle bir daha netleştirelim. Bakın böyle bağlayacağım bunu. Buradan bu şekilde bağlayacağız. Hemen geçelim bağlamaya. İlk buradan en dibindekini batıyorum. Sonra karşıdaki ayağı alıp en son nerede bitmişsek, şurada bitmişiz. Ben şundan başlayacağım. Evet. Her bir deliğe bir kere batıp sık iğnemizi yapıyoruz ve birleştirme işlemimiz de bu sayede gerçekleşiyor. Tığla birleştiriyoruz. Şimdi bakın, arada boşluğumuz kaldı. Burası ne olacak? Orayı da hemen şimdi size göstereceğim. Döndüm arkadaşlar. İlmek kaydırma usulüyle hemen bakın aradan geçiriyorum. Arka tarafa döndüm. Bağlantı yaptığım yerin başlarından geçirerek gideceğim. Sonuncuyu da yaptım. Kaydırdım. Şimdi bakın neredeyim. Bu arayı tığımızla örerek yine sık iğne yaparak şöyle açarak gösteriyorum ki tam net anlaşılır görülsün diye. Bakın buraya battım. Bir sık iğne. Yanına batıyorum. 2. Hemen bir sonrakine göz kararı. Zaten delikler mevcut. Gözle görülebiliyor. Hemen bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7, 8 ve 9. Hatta bunu yapmayacağım. Bunu karşıya bağlayacağım. Karşı tarafa. Bir tane karşı taraftan yukarı çıkıyorum. Dönüyorum. Arkadaşlar şimdi hemen dibindekine değil bir sonrakine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi şöyle bir bakın. Nereye ördüğümüzü, aradaki boşluğumuzu kapatıyoruz. Evet. Şimdi buraya geldim. Şu duvara şöyle kaldıracağım elimle. Burada da buraya batıyorum. Kaydırıyorum. Bir tane daha yukarı batıp ters dönüyorum. Bakın döndüm. Şimdi hemen alttakine batarak sık iğnelerimi yapıyorum.
Sık iğnemi tamamladım. Bir üstteki yere battım ve burada ilmek kaydırdım. Bir üsttekine daha batıyorum. Yan duvar burası, biliyorsunuz. Bizim ördüğümüz yer burası. Ben yan duvarın yanına doğru çıkıyorum. Sık iğnemi yapacağım çünkü. Yine ilmek kaydırdım. Ters döndüm. Ters döndükten sonra hemen bakın, duvara çıktıklarıma yapmıyorum. Onun en dibindeki büyük deliği yapıyorum. Evet, sonuna geldim yine. Yine duvarın ilmek kaydırıyorum. Bir üste çıktım, yine ilmek kaydırdım ve döndüm arkadaşlar. Duvara çıktıklarıma değil, bir sonrakine batarak, ipim de çok gevşek, onu hemen sıkıştırdım. Devam edeceğim. Yine duvara doğru çıkacağım. İlmeğimi kaydırdım. Bir tane daha çıktım. Yine kaydırdım ve arkaya döndüm. Bakın, örgü kapatıyorum. Duvara ördüklerimi yapmayacağım. Buradaki büyük sıralı olan sık iğnenin içine batıp sık iğne yapmaya devam ediyorum. Şimdi yine duvara battım, ilmek kaydırdım, bir üste daha batacağım. Şöyle bir bakayım, bence yeterince olmuş. Evet, bu da duvara gelmiş. Tamam, şimdi ters dönüyorum. Bakın, bir tane zincir çekerek ters dönelim. Şöyle tekrar size göstereceğim. Bakın, bunu şimdi sık iğne yaparak arkadaşlar kapatacağım. Şu şekilde tutuyorum. Birebir batarak kapatacağım. Karşımda sık iğne yok, bir duvar kenarı olduğu için onu göz kararı birbirine tutuyorum arkadaşlar. Buraya battım, evet. Şimdi burada ilmek kaydıralım. Sıkıştırmış olmak için. Şöyle ipimi çıkarttım. Kopartmadan, bakın arkasında, gördünüz mü? Şimdi burada ayağımız oluştu. Karnı birleştirme işlemimiz bitti. Biz burada artık etrafından ilmeği tutarak gövdeni oluşturacağız. Kopartıp gövde için döneceğim. Kopartıp gelirim dedim ama ipimi koparmadım. Ben yine burayı da böyle kaydırmayla, ilmek kaydırmayla devam edelim arkadaşlar. Çünkü ilmek tutacağız ya etraftan. İpneyi koparmamış olduk. Sonuna geldim. Şimdi şu şekilde, bakın, en başa burayı yapmıştım ben. Son burayı da yaptım. Şimdi sık iğnelerim için gövdenin oluşumuna geldim. Şimdi gövde buraya batmıştım. Oraya batmayacağım. Bir sonrakine
Hatta burayı da başlangıç olarak belirleyelim. Bu şekilde yaparak bunu yapayım ben. Bir de düz duvarımızın kenarından nasıl tuttuğumu da size göstereyim. Ondan sonra diğer tarafları tutup ilmek sayımı, ne kadar sık iğne yaptığımı size belirteceğim. Bakın burası duvar, sık iğne değil. Sık iğnelerimiz buraya doğruydu. Bu yan tarafları şu şekilde. Şimdi burada da aslında çok belli batacağımız yerler. Bakın bir tane burada kocaman bir delik var. Sonra onun yanında bir delik. Bakın batabileceğim rahat bir yer var. 2 tane oldu. Yine bir tane deliğimiz var. Yine onun yanında daha belirgin olmayan bir delik var. 1, 2, 3, 4 oldu. Bir sonraki daha belirgin olan, bir sonraki az belirgin olan, bir sonraki ne çok belirgin olan. Köşeye batmıyorum. Direkt karşıya geçiyorum. Bu şekilde burası zaten bacak. Burada sık iğnelerimiz çok belirgin. Diğer taraflarda yapacağız. Başlangıcı belirlediğimiz yere kadar geleceğim ve size ilmek sayımı belirteceğim. Evet arkadaşlar, ben etrafını saydım. Yapmış olduğum ilk sık iğne sıramda vücudun, gövdenin yapımında 103 adet sık iğne elde etmişim. Ben aslında 102 adet etmek istiyordum altının katları olarak. Benim kesmelerimde eşit şekilde kesebilmeme fayda sağlayacak. O şekilde olması gerekiyor. 102, şu anda 103 var ve sonuna geldim. Bakın duvarımı da yaptım. Burada şu şekilde görüntüm. Bunu da hemen battığım yerde bir sonrakinde sayarak yapmıştım. Burada buna batmayacağım arkadaşlar. Bir sonrakine batarak bir tane eksiltmiş olacağım. Buraya da hemen eksilttiğim yanına da başlangıç noktamı belirleyeceğim. Ve ben buradan devam ederek toplamda 102 sık iğnemi 12 sıra öreceğim ve döneceğim. Sizin diyelim ki 105 sık iğneniz var. Keserek şu yanlarda, şurada köşeye batmadan bir sonrakine batarak bu yanda yani diyelim ki 5 tane fazlanız var. Böyle iki burada, iki burada, bir burada keserek daha 7 fazlanız varsa dediğim gibi hep köşelerden keserek 102 sayısına ulaşmamız lazım. Eksik kaldıysa da bu köşelere batarak ortalardan da bir tane çift batarak 102'ye tamamlayıp sık iğnemizi gelelim. 102'de tamamladıktan sonra da 12 sıra örelim ve tekrar dönelim. Arkadaşlar, söylediğim gibi bu gövde kısmında 102 sık iğne ile 12 sıra ördüm ve geldim. Birazcık şimdi bacaklarına dolduralım elyafımızı. Sonra zor olacak doldurmamız. Gövdeye daha küçülttükten sonra deliğimiz, artık bundan sonra eksiltmelere geçeceğiz gövdede. Birazcık küçülttükten sonra dolduralım. Çünkü elyaf doldurduktan sonra sık iğnelerimizi yapmak, vücudu dolanmak ve kesmek çok zor oluyor. İnşallah örersiniz. Siz de onu göreceksiniz. Bu şekilde hepsini biraz dolduralım. Bütün bacaklarını böyle elyafla doldurdum ki artık daralmaya başlayacak ki bacaklarını doldurmam daha zor olur diye. Şimdi eksiltmelere geçiyoruz arkadaşlar. Yine başlangıç yerimize ipimizi takalım. Başlangıç ipimizi taktıktan sonra 102 sık iğnemiz vardı çevremizde. 15 sık iğne yapacağız. Bir eksiltme yapacağız. Bakın hemen zorlaştı örmem, artık elim kavraması güçleşiyor. Elyaf dolunca 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 adet sık iğnemizi yaptık. Şimdi bir tane eksiltme yapacağız. Nasıl yapıyorduk? 2 tane sık iğnemizin tek kanatlarını alıyordum. Daha evvel de göstermiştim. Şu şekilde çekiyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Şimdi tekrar 15 sık iğne bir eksiltme ile sıra sonuna geleceğim. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim ve 15 sık iğnemi 15 sık iğne ve bir eksiltme ile 102'mi ne yaptım? Kaç ilmeğe düştüm? 96 ilmeğe düşürdük. Şimdi 14 sık iğne bir eksiltme. Şu anda ben 14 sık iğnemi yaptım bu sırada da ve 14 sık iğneden sonra bir eksiltme yapıyorum. Bu sırayda bu eksiltmeyi de beraber yapalım dilerseniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Burada 14 sık iğneden sonra şu şekilde hemen önündeki sık iğnenin bir kanadını, bir sonraki sık iğnenin tek kanadını alıyorum ve kesme işlemimi gerçekleştiriyorum. Tekrar 14 sık iğne bir eksiltme olarak başa geleceğim. Bundan sonra 13 sık iğne bir eksiltme, ondan sonra 12 sıra bir eksiltme, 12 sık iğne bir eksiltme, sonra 11 sık iğne bir eksiltme olup 72 sık iğne elde ettiğimde döneceğim arkadaşlar. Evet, şu anda 17. sıramı tamamladım. 11 sık iğne bir eksiltme ile 72 sık iğne elde ettim. Başlangıcıma da geldim. Evet, bundan sonrası için arkadaşlar ben şöyle bir de tablo oluşturdum, yazdım. Şu anda biz 17. sırayı tamamladık. 18. sıramı hiçbir şey yapmadan 72 sık iğne olarak devam edeceğim. 72 sık iğne, SI gördüğünüz sık iğne. Burası bir eksiltme diyeceğim. 19. sıramda, şimdi yapacağım sıram benim 18. sıra, hiçbir şey yapmadan dolanacağım. Sonraki sırada 10 sık iğne bir eksiltme yapacağım. 10 sık iğne bir eksiltme ile 66 ilmeğe düşeceğim. Pardon, ilmek diyorum, sık iğneye düşeceğim. 20. sırada hiçbir şey yapmayacağım. Yine 66 sık iğne ile devam edeceğim. 21'de eksiltme var. 22 eşit aynı şekilde. 23 eksiltme, 24 aynı. 25 eksiltme, 7 sık iğne bir eksiltme ile şöyle 7 sık iğne bir eksiltme 48'e düşeceğim. 26 aynı devam edecek. 27. sırada 6 sık iğne bir eksiltme ile 42'ye geldiğimde elyaf doldurmak için döneceğim. Hep beraber siz de oraya kadar gelin. Ben de oraya kadar geldiğimde tekrar döneceğim. Arkadaşlar ben şu anda 27. sıramı tamamladım. 6 sık iğne bir eksiltme ile şu andaki sık iğne sayım 42 oldu. Ve söylemiştim 42'de döneceğim diye. Şimdi elyaf dolduracağız. Gövdemizin içine tamamen dolduralım. Biraz başında boşluk kaldığında birkaç sıradan sonra tekrar doldururuz. Ben doldurup geliyorum. Ben elyafla iyice doldurdum. Söylediğim gibi 27. sırada 6 sık iğne bir eksiltme ile 42 adet sık iğnem vardı. Şimdi geçtiğimiz yer 28. sıramızda 5 sık iğne bir eksiltme, bir sonrakinde 29. sırada 4 sık iğne bir eksiltme. Şöyle görebiliyorsunuzdur inşallah. 30. sırada 3 sık iğne bir eksiltme, 24 sık iğneye geldiğimde yine bu üstte kalan boşlukta birazcık bir elyaf daha dolduracağız. Sonra 31. sıra 2 sık iğne yine bir eksiltme ile 18. 32. sırada 1 sık iğne bir eksiltme 12
Ondan sonra da sıfır olana kadar her bir ilmeği eksilteceğiz. Bitirdiğimizde şeklini tamamen göstereceğim size. Yapıp gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar 30. sırayı tamamladım. 3 sık iğne, bir eksiltme ile şu anda 24 adet gördüğünüz gibi sık iğnem mevcut. Şöyle aralarına ben bayağı sıkı sıkı doldurdum. Siz de sıkı sıkı doldurursanız gövdemiz dolgun dolgun olsun. Hemen hemen şöyle 200-250 gram herhalde bir elyaf kullandım. Bunun için büyük ihtimalle yarım kilo elyaf gidiyor sanıyorum. Çünkü hani ben elimle ölçemediğim için 1 kilo alıyorum, 2 kilo alıyorum. Bazen evde ördüklerimi kullanıyorum. Tam net birisi için ne kadar gitti bilemiyorum. Evet. Elyaf doldurdukça da örmesi çok zorlaşıyor. Sertleştiği için buralar bu kadar yeter, artık tamamen kesip bitireceğim. Bakın görüntü şu şekilde, altında ördüğümüz yerde böyle oldu. Şöyle görüntü. Biraz da boydan diktikten sonra bastıracağız ve dinozorumuzun görüntüsünü, gövde görüntüsü olacak. Şimdi artık bahsettiğim gibi şu sıraya geldik. 31, 32, 33, 2 sık iğne eksilteceğiz. Bir tane 18. Bunları da yapacağım. Bitirince tam hatlarıyla gövdeyi göstereceğim size, döneceğim. Son sıramıza geldim. Bir sık iğne, bir eksiltmeyi de yaptım. Şu anda 12 adet sık iğnem var. Bunu da beraber sizinle beraber yapalım istedim. Gördüğünüz gibi yine sık iğnelerimin tek taraflarını batıp alıyorum. Bakın ne kadar zor örmesi. Evet. Her bir ilmeği artık kesiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bitirene kadar bu şekilde devam edeceğiz. Bunu da beraber yapalım istedim. Evet, küçüldükçe delik de iyice zorlaştı örmesi. Evet. Şöyle elimle sıkıştırıyorum, ortayı bollaştırıyorum ki tığım arasına girebilsin diye. Evet. Bir tane daha yaparsam sanırım bitecek. Evet. Makasla şöyle biraz mesafeli kestim. Çıkartıyorum ve bunu iç kısımdan tam ortasından batarak dolayıp çektim. Bakın bu şekilde bir görüntü oldu. Buradan bunu sıkıştırırken bakın şu altı alacağım. Bir alttaki aynı renk olduğu için fark edilmeyecek. Buradan tutup sıkışmasını istediğim için bu şekilde, bunu da buradan tutup bir sonrakinden çekiyorum. Bunu da buradan daha uzaklardan çekelim şöyle. Çıkan elyafları da böyle tığımızla yok edebiliyoruz. Tam ortadan battım. Yine elyafları kaydırarak, evet.
Ortadan, kenardan gidiyorum elyafların üstünden. Birkaç seferde ancak görüyorsunuz. Oluyor. Hiçbir ipi kesmedim ben. Evet. Bu sonuncu olacak inşallah. Şöyle yine üstlerden gidiyorum elyafları çok çektirmemek için. Ve kayboldu. Yeter. Bu kadar arkadaşlar. Şöyle yine evet, elyaflarımızda. Görüntümüz, şeklimiz bu oldu. Çektirdiğim yerlerde de gördüğünüz gibi elyaflarımız oldu. Şöyle onları yine alttan çekersek sonra temizleyebilirsiniz hepsini. Bakın. Böyle bir görüntü oldu. Şimdi kuyruğumuza başlayacağız. Aynı zamanda bakın bir tane ipten Alize Cotton Gold'du bu, biliyorsunuz. Bir ipimizden bu ipimizdi. Bir tanesi hem kafayı, boynu hem de gövdeyi ördü. Şimdi ikinci ipe başlıyorum. İkinci ip yetecek. Zaten çok az herhalde bir kuyruğumuz kaldığı için bunu da farklı renkle öreceğiz. Bu şekilde 1,5 ip diyelim yeterli olacak. Kuyruk başlaması için geleceğim arkadaşlar. Evet, kuyruk yapımına geldik. Yine sihirli halkayla başlayacağız. İşaret parmağıma doladım. Orta parmağımı 2 defa doladım ve buradan sabitledim. Çıkarttım arkadaşlar. 6 adet bu halkanın içine sık iğne yapacağım. 2, 3, 4, 5 ve 6. Hangi ipim çıkıyor? Kesin çektiğimde, bunu çektiğimde hangisi kısalıyorsa o ipi tutup arka kısımdan sıkıştırdım. Sonra diğer ipimi tutup çekiyorum ve burayı iyice sıkıştırıyorum. Gördüğünüz gibi ilk sık iğnemin tepesinden batıp ilmeğimi kaydırıyorum. Kaydırdığım ilmeği battığım yer değil, bir sonrakine tekrar 6 sık iğne yapacağım. Dikkatinizi çekiyorum. Hep 2 doldurup 12 yapıyorduk ya. Şimdi 2 doldurmayacağız. 6 tane dolduracağız. Ve altıncımızı da yaptım. Bu böyle dışa doğru dönecek. Şimdi 12 adet dolduracağım. Başlangıç ipimi yine şöyle araya koyayım. Başladığım ip var ya altta, onu koyuyorum biliyorsunuz ben. Bazen de yetmediği yerlerde farklı ip kullanıyorum. Şimdi 12 yapacağım. Her deliğe çift batacağım. Çift sık iğne yapacağım. 2, bir diğer sık iğneme yine 2 dolduruyorum. 4, bir sonrakine çift yapıyorum. 6, bir sonrakine dolduruyorum. 8, bir sonraki 10, bir sonraki de 12 adet sık iğne oldu. Şeklimizde böyle huni gibi bir şey oldu gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar 12 sık iğnemiz oldu. Biz bunun 5 sık iğnesini öreceğiz. Yine başlangıç yerime ipimi koydum. 5 sık iğne, 1,
2, her bir sık iğne bir tane batıyorum. 2, 3, 4, 5. 5 sık iğne, 5 tane battım. Birer tane tekli sık iğne. Şimdi 6.'ya çift batacağım. 1 batmıştım. Aynı yere bir daha batıyorum. 2. 5 tek, bir çift oldu yani. Yine 5 tek yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 6. ne yapıyorduk? Çift batıyorduk. 1, 2. Burada da 14 adet sık iğne elde ettim. Bir sonraki sıramda 6 sık iğne yine sırayla artırarak devam edeceğiz. 2, 3, 4, 5, 6 adet tekli sık iğne, 7.'ye çift batacağım. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet tek, 7.'ye de çift batıyorum. 6 tek, bir çift olarak 6 tek, bir çift yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 6. sırama geldim. 6. sıramda 7 tek, 7 sık iğne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sık iğne yaptım. 8.'ye çift batıyorum. Bakın, çift battığım yerleri de çok rahat anlıyorsunuz. Artık bu şekilde yine devam edeceğiz. Yine 7 tek, 5, 6, 7 çift. 7. sıramda ise şimdi 7'ye geldim. 8 tek, bir çift. 8. sıramda 9 tek, bir çift. 9. sıramda da 10 tek, bir çift yapacağım ve 24 adet sık iğnem olduğunda döneceğim arkadaşlar. Şu anda 10. sıramı dolandım arkadaşlar ve 11 sık iğne, bir artırma yaparak 26 adet sık iğneye ulaştım. Bundan sonrası için bakın, biz şöyle göstereyim. Şurayı da yaptık. 11, 12, 13 aynı artırma ve eksiltme yapmadan 26 sık iğne olarak devam edecek. 16. sıram bakın, 12 sık iğne, bir artırma ile 28'e çıkacak. Yine 3 sıra hiçbir şey yapmadan 28 sık iğne dolaşacağız. 18. sıramda 13 sık iğne, bir artırma devam edecek. Bunu da yaptıktan sonra gördüğünüz gibi işlem hep burada 3 sıra hep aynı örmüştük. Burada 2 sıra öreceğiz ve ondan sonra 2 sıraya düştüm. 21'de artırma var, 24'te artırma var, 27'de artırma var. Ondan sonraki rakamlarda da hiçbir şey yapmadan dolanıp geliyoruz. Bu tabloya göre zaten biliyoruz artırmayı, eksiltmeyi. Tablomuzda inşallah açıklayıcıdır. Bunları uygulayacağım ve 36'ya ulaştığımda 29. sırayı örüp döneceğim arkadaşlar.